Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Toplam 38 civarında film yaptım. Bu filmde anlattıklarım yanlış anlaşılmaya yol açabilir diyerekten teker teker inceleyeceğiz. Perdeyi herkes açabilir. Burada perde zannedildiği gibi kabirin ötesini ya da Medine'yi görmezsiniz. Perde kalktığı zaman Allah'tan başka ilah gördüklerinizi net olarak görürsünüz. Mesela futbolcular, kadın, para ve bunun gibi şeylerin ilah olduğunu net olarak görmeye sağlayıcı açıklama ve küfre girmeden bu elde ediliyor. Bu filmde de ne açıklanıyor? Kur'an'ın deneysel yolla ispatı anlatılıyor. Yani Kur'an'ın deneysel yolla ispatı nasıl anlatılıyor? Bir insan kafir veya da münafıksa hiçbir şeye tapmama noktasına getirince burada duramıyor. Fıtrattaki din İslamiyet'e çıkıyor. Bu sosyoloji ve din sosyolojisinde bir devrimdir. Çünkü deneysel yolla mistik bir düşüncenin ispatı olamaz diye düşünüyor. Ama öyle değil. Kur'an'ın deneysel yolla ispatı var. Bu filmde bu anlatılıyor. Bu iki filmde şu yanlışlık yapılabilir. Acaba insan hiçbir şey sevmeden mi yapacak? Hayır. Sevecek. Ama bu kalbi kim yarattı? Allah yarattı. Allah için, Allah'tan başka bir şeye kalbi sokmak doğru olmayacağı için bu kalbe Allah'tan dolayı sevmek ya da buğz etmek yakışır. Bir ayette siz onları sevseniz de onlar sizi sevmez diyor. Yani zorunlu olmadıkça hatta mümkün mertebe Allah için seveceğiz ve Allah için buğz edeceğiz. Neden? Bir hadiste diyor ki Allah için seven, Allah için buğz eden gerçek imanın lezzetine kavuşmuştur. Gelelim. Kader. Kaderle ilgili kısa bir giriş yapayım. Kader bu kaderle ilgili bir tahminden ileri sürüyor. Ama bir insan kolay kolay bir tahminde bunu yürütemez. Allah dilemediği takdirde Allah'ın ayet ve sahih hadislere dayanarak bir tahmin yapılabilir. Kaderle ilgili ne söyleyebiliriz? Bu tahmin Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 7 ay civarında bir zaman zarfında İran'la kapışacağımızı tahmin etmekte. Bunun nedenlerini orada açıklıyor. Nerede? Kader hakkında kader ne akla getirir ve bunlarla ilgili film. Peki kader nedir? Kader konusunda bilgi eksikliği olduğu için bir daha vermek istiyorum. Birkaç örnekle beraber verince tek bir açıklamayla olmayacağı için öyle düşünüyorum anlatmayı. Bir balık olduğumuz varsayalım. Balık A yemine giderse başka bir kader,
B yemine giderse başka bir kader, C yemine giderse başka kader. Yani o cüz-i iradesine göre kader değişir. Oynak kader. Ama bu oynak kaderi Allah hangi seçeneği seçersek seçelim lef-i mahfuzda ezeli ilmiyle bilir. Ama Allah'ın sınırları içinde cüz-i irademizi kullanabiliriz. Balık karada yaşayacağım diyebilir mi? O zaman Allah'ın sınırları içinde insanların cüz-i iradesi olup ona göre kader oluşturur. Ne 149. 149. Şeriatın tevhid açısından ele alınışı fiilinde ise şeriat bir kere herkesten baş yapan bir din değil. Öyle cezalar olsa bile öyle cezanın verilme ihtimali çok zayıftır. Şirk sisteminde cezayla suçların önlenmesi yatar. Bizde ise vicdanlarla önlenmeye çalışılır. Had cezaları neden konulur şari tarafından, yani Allah tarafından? Paranınla ilgili yasak ve yasakların had cezaları konulmasının nedeni paranın iyalaşmasını engellemek için. Kadınlarla ilgili cezaların olmasının nedeni kadınlarla ilgili cezaların engel olması içindir. Yani had cezalarının başka bir açıdan bakacak olursak tevhid akidesine zarar verebilecek her şeyin ilahlaşmasına engel olacak her şeyin yasaklar kapsamına almasıdır. Neden böyle oluyor? Çünkü diyelim ki bu evin sahibi sizsiniz. Ben de size desem ki bu evin sahibi sen değilsin, ben desem kızmaz mısın? İşte Allah'a eş koşmak ya da buna benzer şekilde cürüm yapmak doğru bir şey olmayacağı için Allah da bu yüzden ceza veriyor. Bilim teknoloji putu. Bilime inanmıyormuş gibi görülebilir. Bilim varsayım ve teorilere bunlara atandan daha çok inanmayı gerektirmez. Varsayım ve teori atacaksak biz atarız. Şüpheli görme nedenlerimiz. Öbür filmde ortadaki şüpheli görme nedenlerimiz Kur'an'da şüpheli gördüğümüz ayetlerin şüpheli görmemizin nedeni sevdiğimiz şeyler gözümüzde perde oluşturur ve bunlarla ilgili ayet ve hadislerden en az bir ya da bir kısmını inkar ya da şüpheyle karşılaşır. Ben herhangi bir meşhur olmak için ya da örgütsel faaliyet için yapmıyorum. Bir kere ben kendi ailemi çeki düzene getireyim. Başka bir şey istemiyorum. Bildiğim çok önemli bir şey var. Put kırma metoduyla, pozitif metotla Kur'an'ın deneysel olarak ispatını biliyorum. Bunun başkaları tarafından faydalanması bize yeter. Bana yeter. Bizden yok, biz yokuz. Bizim soyumuz türbemiz o.
Fakat ben o yolda değilim. Çünkü mezarın yerden yükseltilerek, ışıklandırarak, tören yeri yapılarak kullanılması doğru değil. Allah'a ve peygamber putlayan kafirdir. Bu hadistir. Atatürk kırmızı çizgileri diyor. İnsanlar herhangi bir putun arkasına geçip vik yapınca aslında Atatürk'ün dediklerini değil, kendi dediklerini, istediklerini, heva ve hevesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Ülkemizde İslam ayağa kalkar mı? Kalkar. Ama ne zaman? Felaketler diz boyu, bu şimdi diz boyu değil, daha berbat hale geldiği zaman. Kabala ise yanılmıyorsam Yahudi inancı, bununla ilgili bir takım şeyler söylemişiz. Duanın amacı nedir? Duanın amacı Allah'ın sevgilisine ulaşmaktır. Ayakkabı bağı da olsa işte diyor ama asıl hedef ayakkabı olmaması gerekiyor. Amacı ayakkabı bağı olan insan ayakkabılarından öte hiçbir şeye ulaşamaz. Mehdi bazıları Mehdi peygamber sülalesinden de şöyledir böyledir falan diyor. Ben diyorum ki Mehdi'ye inan ya da inanma değil. İnanmışsın ya da inanmamışsın. Kur'an'da geçmiyor. Hadislerde geçiyorsa da tartışılacak bir konu yok. Gelse bile biz varız. Biz elimizden geleni yapmalıyız. Önüne geçen din mi anlatacak? Hayır. Bildiğini anlatsın. Bilmediğini susacak. Allah sevgisi ve burçlar birbirine yakışmaz şeyler. Burçlarla insanın geleceği bilinemez. Neden ve sonuç arasında ilişki dışında tek bir şeyde güç vardır. O da Allah'ta. Bu da Firavun örneğinde demiştim ki peygamber, sahabe, tabi'in peygamber ve sahabe bizim örneğimiz. Ondan sonra yavaş yavaş İsa'yı hadisleri gelmiş. Neden gelmiş? Çünkü merak etmişler. Ashab-ı Kehf kaç kişidir diye. Kur'an'da yok, hadiste yok. Yahudilerden ya da Hristiyanlardan öğrenmişler. Bundan girmiş Risale. İtikat konularında hassasiyet göstermişler. Peygamberimiz, sahabe, tabi'in, etbaî tabi'in. İşte bu dönemin dışındaki bütün yönetimlerin başı Firavun. Askeri ve zengin Haman ve Karun, televizyon sihirbaz, anlatmayan din adamları, Belam, biz de köleriz demekteki kasıt, belirli bir askeriyeyi, belirli bir zengini, belirli bir televizyonu eleştirmek değildir. Peki dini nasıl anlatmalı? Karşımızdaki insanlar ne en çok seviyor? Buna tespit edilirse anlatılması kolay olur. Çünkü sevdiği şeylerde şüpheler uyanacağı için sevdiği şeylerle ilgili ayet hadisleri söyleyip şüpheler izah etmesi gerekir. Covid-19 değil, daha nice savaşlar, nice Covid-19'lar bekliyor bizi. Herhangi bir Hristiyan ülkesine böyle sapıklıkla yaptığı zaman onun kötü kadar beklemez. Çünkü zaten kötü, iyi yolu bilmiyor. Ama sen iyi yolu bildiğin halde kötü yola gidiyorsan durum burada sıkıntılıdır. Covid-19'lar nice Covid-19'lar
Bekliyorum seni. Tevhid açısından ne zaman küfre düşebilirim? Put kırma metodundan sonra şu put, bir sürü put saydım. Ne zaman küfre düşünce ise net olarak şöyle diyebiliriz. Herhangi bir şeyi aşırı sevip onunla ilgili ayetlerden en az birini inkar edersek o zaman put olur. Şüphe ya da inkar durumunda put olur. Aksi halde insanlar birbirine sen şuna tapıyorsun, sen şuna tapıyorsun derse büyük bir terör ortamına gider. İslam inançları esasları ise el, kalp ama amel de iştirak edilmesi gerekir. Amelle artar ya da eksilir. Neden? Diyor ki bir hadise amelin en düşüğü yerden taşın kenara konması, en yüksek de la ilahe illallah. Demek ki imanın en azı da var, çoğu da var. Amelle artar ve eksilir. Ben ilahiyat ön lisanslı okuyorum. Benim amacım emin olduğum, bildiğim şeyi anlatmaktır. Bildiğim tek bir önemli şey tevhid akidesini deneysel olarak ispatı. Bir de bu yol nereye gidiyor? Bu yol peygamber ve sahabenin tuttuğu yola gidiyor. Bundan sonra fıkıh açısından o öyle yapmış, bu böyle yapmış, çekişmenin anlamı yok. Peygamberimiz de bazen böyle, bazen böyle namaz kılmıştır. Burada tek aşkı var. Seviyorum Allah'ı. Şaka değil. Putperest şarkıların Allah'a çevirmesi şeklindedir. Şirk konusunda imtihana girdiğimiz bir kız arkadaş dedi ki ben annemi çok seviyorum. Ben putperest miyim dedi. Demek ki yanlış anlaşılma oldu. Öyle demek istemedim. Bir insan seveceksin, sevdikten sonra eğer ayet varsa inanıyorsan mesele yok. Hadisi de önemli değil. Ayette inandım tamam bitti. Ama bir insanı ya da başka bir şeyi aşırı seviyor. Buna ilgili ayeti inkar ediyorsak o zaman sıkıntı var demek. Burada İzmir'deki polisin yaptığı zulmü anlattı. Her polisi anlatmak niyetiyle anlatılmamıştır. Uyuyor olduğunca diyorlar ki din kandırmadır. Din kandırmacıysa o zaman zengine ve askeri aman ve kanun ve bunun gibi biz de köleyiz der miyim? Sisteme aykırı söyler miyim? Pozitif ilimle deneysel olarak ispatımız var. Perde konusunda yanlış anlatıyor arkadaş. Diyor ki perde kalkınca kabir ötesi ve Medine'nin, Mekke'nin ötesi görüyor diyor. Ben
şu sülalesi İdris son atamız böyle bir şey görmedim. Eğer o gördüyse bana açıklasın. Perde konusundaki söyleyecek söz şu. Perde konusu gözün önünde fiziksel perde vardı. Kalkınca Allah'tan başka ilahları net görme durumu oluyor. Ve bunun için takva olmasına gerek yok. Baştan izah ettiğim filmlerden bir tanesinde perdeyi herkes kaldırabilir filmine bakarsanız bunu görürsünüz. Kedi, köpek, balina, kuş put olabilir mi? Olabilir. Şöyle ki insanlar Allah'a bırakırsa bunlara sığınırsan farkında olmadan putperestliğe gidersin de farkında olmaz. Pozitif ilim din mi olur? Ernest denen bir sosyolog paranın, futbolcuların, kadınlar ilah olacağını, pozitif ilimde Allah'ın yanına geçeceğini söylüyorsa da pozitif ilimle ispatımız var. Doğudan sızan putsa tapıcılık, Hinduizm, Jainizm, Japon ve Çin dinleri bulunmaktadır. Çünkü insanlar gerçek din anlatılmıyor. Hikaye anlatılıyor, hikaye. Dinimiz hikaye dini değildir. Şarkı ve reklamlar nefsini putlaştırma aracıdır. Hangi şarkıyı açarsan aç, nefsini ilahlaştırmaya yol açar. Reklamlar herhangi bir nefsin zayıf noktasını putlaştırır. Yıkılışımızla ilgili filmlerde diyor ki Allah bir milletin düşünceleri değiştirmek için Allah o milletin kaderini değiştirmez. Buna dayanarak bu iki filmde bunlar anlatılmaktadır. Şeytan buna çok kızacak da putperest şarkıların ilahi söylemeyi döndürülmesi amaçlanmaktadır. Perde kalktıktan sonra derindikten sonra perde 3 gün sonra perde inmektedir. Neden? Bu bir imtihan sırrı. Perde kalktıktan sonra devamlı öyle olsaydı hiç yanlış düşmez. Perde indikten sonra aynı hataları yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bir insan bazı hataları yaptı mı gelecekte aynı hatalarla tekrar deneniyor. Allah'ım hepinize yardım edin. Ne olur yardım et. Tevhidin dışında tek bir şey vardır. O da şirk. Ya tevhid akidesi olacaksın ya da şirk ehli olacaksın. 3 türlü insan vardır. Ya Allah ilah olarak gören, ya Allah'la beraber başka ilah olarak gören, ya da zevklerini ilah gören. Hiç kimse bu anlatılan filmlerden sonra insanlara baskıya almasın. Çünkü insanların seçme hakkı vardır. İnsanların seçme hakkını ellerinden almayın. Canları cehenneme etmek istiyorsa gitsin. Kendinize düşman